Merhaba, nasılsın? Bugün seninle Barış Manço'nun Sarı Çizmeli Mehmet Ağa şarkısını dinleyeceğiz. Ama önce bu şarkıdaki kelimeleri beraber görelim, beraber bakalım. Mesela çizme. Çizme ne demek? Şu uzun sarı botlar için ne söylüyoruz? Çizme. Adam kelimesi sözlükte insan anlamında kullanılıyor. Ama biz bu kelimeyi daha çok erkekler için kullanıyoruz. Kaliteli insan, iyi huylu, güvenilir bir insan için adam kelimesini çok kullanıyoruz. Mesela sokakta sen adamsın cümlesini çok duyabilirsin ama sen insansın. Hayır, bunu tercih etmiyoruz. Diğer kelime yiğit. Biraz eski bir kelime, artık çok kullanmıyoruz. Güçlü, kahraman, iyi insan, cesur insan anlamında bir kelime. Mesela bir insan için söylüyorsun. Ahmet yiğit bir adamdı. Çok iyi, kahraman, çok cesur, çok güçlü bir insandı. Bu anlamda kullanabilirsin. Mesela selam almak. Bunu da günlük hayatımızda aslında çok kullanıyoruz. Mesela birinin selamını almak. Bir insan sana merhaba diyor. Sen ne diyorsun? Merhaba. Yani onun selamını alıyorsun. Diğer kelimemiz altı üstü ya da alt tarafı. Bir şeyin çok basit, çok kolay ya da önemsiz olduğunu anlatmak için kullanıyoruz. Mesela bir arkadaşın diyor ki benim çok ödevim var, yapmak istemiyorum. Sen de ona diyorsun ki altı üstü bir sayfa ödev yapacaksın. Büyük bir şey değil. Altı üstü bir sayfa. Yani bu basit, küçük. Şarkıda 5 metrelik bez diyor. Arkadaşlar bu ölüleri sarmak için kullanılan beyaz bezi anlatıyor. Yani kefen anlamında ama şarkıcı yani Barış Manço direkt kefen demiyor. Ömür, yaşam, hayat. Aslında 3 kelimeyi de çok kullanıyoruz. Ömür, yaşam, hayat. Doğumla ölüm arasında geçen, yaşanan süre. Mesela diyorsun ki onun ömrü bu şehirde geçti. Yani hep bu şehirde yaşadı. Defteri kitabı tutmak ya da defter tutmak ekonomiyle ilgili, ticaretle ilgili bir şey. Mesela tüm ticaret işlemlerini yani ne aldığı, ne sattı bunları not ettiği, yazdığı bir defter var. İşte bu kelime buradan geliyor. Muhasebeciler defter tutuyor. Bir gün arkadaşlar buradaki bir gün 1, 2, 3, 4, 5 gün değil belirsiz bir gün. Yani hangi gün bunu bilmiyoruz. Mesela İstanbul'a gelecek misin? Bilmem. Belki bir gün. Yani bu hangi gün? Pazartesi, salı bunu bilmiyoruz. İşte o zaman bir gün diyoruz. Yoksul, fakir aynı. İki kelimeyi de kullanıyoruz. Öksüz. Annesi ölmüş bir kişi, bir insan için öksüz diyoruz. O öksüz kaldı, o öksüz diyoruz. Belki sen garip kelimesini biliyorsun. Garip bir saç, garip bir kıyafet, garip bir şey, farklı, acayip, normal değil anlamında bu kelimeyi biliyorsun. Ama bu kelimenin bir de ikinci anlamı var. Kimsesiz, zavallı, çok kötü durumda olan insanlar için garip ya da gariban diyoruz. Mesela zavallı adam sokakta yaşıyor. Böyle gariplere, garibanlara çok üzülüyorum diyebiliriz. Ders almak, bir uzman ya da bir öğretmenden ders almak. Mesela diyorsun ki çok iyi bir öğretmenden Türkçe dersi, İngilizce dersi alıyorum. İkinci anlamı yaşanan kötü olaydan bir tecrübe kazanmak. Mesela kötü bir şey yaşadın ve diyorsun ki hayır, aynı hatayı tekrar yapmayacağım. Tekrar aynı yanlışı yapmayacağım. Dersimi aldım. Yani bu kötü olaydan bir tecrübe çıkardım. Bir şey öğrendim. İşte o zaman diyorsun ki dersimi aldım. Bu olaydan bir tecrübe kazandım. Su üstüne yazı yazmak. Bu zaten sana çok garip geldi değil mi? Yani su üstüne yazı yazmak nasıl olabilir?
Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. İşte bunu anlatan bir metafor. Mesela bu fotoğrafta adam suyun üstüne bir şeyler yazmaya, bir şeyler çizmeye çalışıyor. Bu mümkün mü? Hayır. İşte boşa uğraşmak, sonucu olmayan bir iş yapmak anlamında kullanıyoruz. Bu işte boşuna uğraşıyorsun. Başarılı olman mümkün değil. Boşa koysan dolmaz, doluya koysan almaz. İçinden çıkılamayan zor bir durum karşısında kalındığında söylenen bir söz bu. Mesela bankaya kredi borcum var. Arkadaşlarımdan borç para istedim ama kimse vermedi. Artık ne yapabilirim? Boşa koysam dolmuyor, doluya koysam almıyor. Bazen olmuyor, bunu da duyuyoruz. Arkadaşlar çaresiz kaldım, bir çözüm yok bu durumda. İşte o zaman bu metaforu kullanıyoruz. Sarı çizmeli Mehmet Ağa hakkında 2 tane hikaye var. Birinci hikaye şöyle. Sarı çizmenin moda olduğu bir zamanda İzmir esnafından biri yardımcısını çağırmış. Bak, Aydın'dan Mehmet Ağa isminde biri gelecek. Eskiden ona borç vermiştim. Borcunu ödeme zamanı geldi. Bugün trenle İzmir'e gelecek. Sen tren istasyonuna git ve onu buraya getir. Mehmet Ağa uzun boylu, orta yaşlı, uzun bıyıklı biri. Onu tanıman kolay, demiş. Yardımcı istasyona gitmiş. Yolcular yavaş yavaş trenden inmeye başlamış. Bir süre beklemiş ama patronunun dediği gibi birini görememiş. En azından çizmelerinden tanıyabilirim diye düşünmüş ama herkes sarı çizme giymiş. O zaman ismini söyleyeyim diye düşünmüş. Mehmet diye bağırmış. Tesadüf işte. Orada sarı çizmeli bir adam varmış ve adı Mehmet'miş. Yardımcı onu almış ve patronunun yanına gitmişler. Patron bakmış bu insan onun tanıdığı Mehmet değil. Yardımcısına kızmış. Yardımcı, burası koca bir şehir. Sarı çizmeli de çok, Mehmet Ağa da. Sen borcu yaz defterine bir daha, demiş. İkinci hikaye ise şöyle. 1800'lü yıllarda Mehmet Ağa bir köy ağasıymış. O çok hayırsever, çok yardımsever bir insanmış. Mehmet Ağa şehirdeki tüm esnaf tarafından tanınırmış. İhtiyaç sahipleri ise yaptıkları alışverişlerde hesabı Mehmet Ağa'ya yazdırırmış. Ayın belli günlerinde şehre giden Mehmet Ağa tüm esnafa uğrar, borçlarını ödermiş. Hatta yeni evlenen gençlere hediye olarak toprak, yer verirmiş. Mehmet Ağa hayatı boyunca hayır işleriyle meşgul olmuş. Yardımlar yapmış ve zengin bir toprak ağası iken beş parasız bir şekilde vefat etmiş. Barış Manço 1971 yılında gittiği Kıbrıs'ta bu hikayeyi duyar ve araştırır. Daha sonra da bu unutulmaz eseri ortaya çıkarır. Yani şarkıyı. Ayrıca Barış Manço 1982 yılında Mehmet Ağa'nın mezarını bulur ve güzel bir mezar taşı yaptırır. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.